Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte örmesi çok pratik ve çok güzel bir bandana çalışması yapacağız. Şöyle yakından detaylarını göstermek istiyorum. Birkaç saatte örüp kullanabileceğiniz kolaylıkla ilerleyen bir model. Ben çok sevdim, çok beğendim ve sizlerin de seveceğini düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Eğer hazırsanız hemen detaylarına başlayalım. Bandananın yapımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Katıl butonuna tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Ve hemen malzemelerden bahsetmek istiyorum. Ben pamuk içerikli iplik kullanıyorum. 100 gram 330 metre. Bu ipi kullanırken de ben bandanayı örerken 2,5 milim tığ kullandım ama sizin eliniz eğer sıkıysa 3 milim de kullanabilirsiniz. Çok gevşekse tığınızı da küçültebilirsiniz. Tamamen elinizin ayarına göre ayarlamanız gerekiyor. Ve modelden biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok şık ve zarif dantel görüntüsünde bir bandana. Buradan enseden başlayıp ördükçe büyüyen, genişleyen bir model. Ve sadece bandana olarak değil, üçgen şal olarak da ölçüsünü büyütüp istediğiniz ölçüye kadar örebilirsiniz ve üçgen şal olarak da kullanabilirsiniz. Eğer şal olarak örecekseniz angora iplikler tavsiye ederim. Ve angora iplikle de örerken ben 2,5 ya da 3 milim tığ kullanıyorum. Siz de o şekilde ayarlayıp örebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen bandanayı örmeye başlayalım. Tığımı ipimin etrafında döndürüp bir zincirle kilitledikten sonra 13 tane zincir çekiyorum. 13 zincirimi çektikten sonra tığıma ipimi doladım ve ikili trabzanlar öreceğim. Sayıyorum zincirimi ve 9. zincire trabzanımı öreceğim. 7, 8 ve 9. zincire batıp ilmeğimi çıkardım. İkili trabzanlar bildiğiniz gibi ilmeğin ikisini bir alarak ördüğümüz trabzan oluyordu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. 1, 2 zincir boş bırakıp üçüncüye yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde 2 tane kutucuğumuz oluştu. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Bu son trabzanı yaptığımız yere bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Şöyle baktığımızda 3 tane boşluğumuz oluşmuş oldu. 3 zincir çekip örgümü döndürdüm. Ve bu ilk boşluğun içine 7 tane ikili trabzan örüyorum. İlmeğin ikisini birlikte alıyorum. Tığıma ipimi doladım. İkisini bir. Bu çektiğim zinciri saymadan toplamda 7 tane trabzan öreceğim. 4 tane oldu. 5, 6 ve 7. Başta çektiğim zincir hariç 7 tane trabzan ördükten sonra tekrar tığımı doladım. Buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. Modelimizin başlangıcını yapmış olduk. 2 zincir, tığıma ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine yine ikili trabzan örüyorum. Tığıma ipimi dolayıp hemen yanındaki boşluğun içine 7 tane trabzan örüyorum. Ve 7. trabzanımı da ördüm. Hemen sayıyorum. 4, 6, 7. Tekrar tığıma ipimi doladım. Buradaki zincirlerden sayıyorum. 2 tanesini boş bırakıp 3. zincirin tepesine batarak bir tane trabzan daha ördüm. Şöyle hemen göstereyim. Modelin başlangıcını yapmış olduk. 4 zincirle dönüp örgümü döndürdüm. Tığıma ipimi doladım. Bu ilk trabzanın tepesine değil, çünkü bu çektiğimiz zincir bu ilk trabzanın yerine geçiyor. Hemen yanındakine batarak ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, tığıma ipimi doladım. Hemen yanındakine tekrar bir tane daha örüyorum. Bu şekilde aralarında birer zincir çekerek toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu baştakini yine saymıyorum.
Bu baştakinden hariç diğerleri 7 tane olacak. Bir zincir, ikili trabzan. Sonuncusunu da hemen yapıyorum ve sayalım. Bu dönüşte çektiğim zinciri saymıyorum. Onun dışında 2, 4, 6, 7 tane aralarında birer zincir çekerek trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum ve burada trabzanın tepesine batarak ördüğümüz trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar 2 zincir, hemen yanındaki trabzana batıp ikili trabzan ördüm. Böylece ortada 3 tane 2 zincir çektiğimiz boşluğumuz oldu. Diğerleri birer zincirle. Şimdi yine 7 tane bu en son yaptığım trabzanı da sayıyorum. Aralarında birer zincir çekerek toplamda 7 tane trabzan daha öreceğim. 7 tane trabzan ördükten sonra bir zincir çekip bu altta zincir çekmiştik biliyorsunuz. 2 tane boş bırakıp üçüncüye bir tane trabzan örüyorum. 4 zincirle örgümü döndürdüm. Bu ilk trabzana değil, ikincisine bir tane ikili trabzan ördüm. 3 zincir. Burada son trabzanın böyle iki kanadı var gördüğünüz gibi. Oraya batıp bir tane sık iğne yaptım. Böylece biz eskiden çitlek derdik. Pıtırcık oluşturuyoruz. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine de aynı şekilde ikili trabzan, 3 zincir ve buradaki trabzanın son çektiğimiz 2 ilmeğine batarak tığımdan ipimi geçirdim ve bir sık iğne olarak kapatıyorum. Bu şekilde 6 tane pıtırcık yapacağız. 6 tane pıtırcık yaptıktan sonra sonuncu trabzana da batıyorum. Burada pıtırcık yapmıyorum. 2 zincir, tığıma ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzana bir tane trabzan, 2 zincir, tekrar tığımı doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle göstereyim nasıl göründüğünü. Döndük. Hemen başladık. Trabzanların tepesine de pıtırcık yaparak devam ettik. 6 tane pıtırcığımız oldu. 2 zincir, 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Yine son olarak 2 zincir, 1 trabzan şeklinde devam ediyorum. Burada 3 tane boş kutumuz oldu. Yani şöyle baktığımızda 4 tane trabzan arasında 3 tane 2 zincirli boşluğumuz oldu. Şimdi tekrar 3 zincir çekip buradan yine trabzan tepesine batarak sık iğne ile kapatıyorum. Burada yine 6 tane pıtırcık yapıp sıranın sonunda yine birlikte devam edelim. Gördüğünüz gibi 6 tane pıtırcık yaptıktan sonra sonuncusuna da batıp trabzanımı örüyorum. 2 zincir ve bu aşağıda zincir çekmiştik. Oraya batarak sıramı tamamladım. Şimdi artık birinci modeli tamamladık. Biz buraya geldik. Bunu tamamladık. Şimdi file kısımlarını öreceğiz birlikte. Bunun için 9 zincirle örgümü döndüreceğim. 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Burada ilk trabzana değil, ikinci trabzanın böyle arkadan batarak bir tane sık iğne ile kapattım. Tekrar 6 zincir. Bir trabzan boş bırakıyorum. Bir diğerinin böyle belinden dolanarak sık iğne örüyorum. 6 zincir, bir trabzanı boş bıraktım. Diğerine belinden dolanarak sık iğne örüyorum. Bu şekilde filelerimizi oluşturacağız. Yine 6 zincir çektim. Bir trabzan atladım ve buradaki trabzanın beline dolanarak sık iğne örüyorum.
6 zincir, burada hemen yanındaki en son trabzanın beline dolamıştık. Onun yanındaki trabzanın tepesine batıyorum bu kez. Tekrar 2 zincir, yanındaki trabzanın tepesine battım ve yine 6 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki, bu en son tepesine battığımız trabzandı. Hemen yanındaki trabzanın beline dolayarak sık iğne ile kapattım. Tekrar 6 zincir, bir tane trabzan atlayıp ikincisinin belinden dolanıyorum. 6 zincir, bir trabzan atla, ikinci trabzanın beline dolanarak sık iğne ile kapattım. 6 zincirle yine trabzanın beline dolayıp sık iğne ördüm. Son olarak 6 zincir, tığıma ipimi doladım. Burada 2 tane zinciri boş bıraktım, bu kenardayız. Üçüncüsüne bir tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle göstereyim. Burada sıra başında 9 zincirle başlamıştık. Onu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirli filemiz var. Sonrasında bir tane iki trabzan arası boşluğumuz var. Ve yine sol tarafa geçtiğimizde de toplamda 5 tane file oluşturmuş olduk. Zincir sayılarını ben 6 tane çekiyorum ama eğer sizin eliniz sıkı ve daha küçük oluyorsa 7 de çekebilirsiniz. Dönüşlerde sıra başından dönerken 9 zincir çekiyorum. 7, 8, 9 zincirle döndüm. İlk zincir boşluğunun içine sık iğne ile kapatıyorum. 6 zincir. İlk zincir boşluğuna hemen yanındakine sık iğne ile kapatıyorum. 6 zincir, sık iğne ile kapatıyorum. Adım adım birlikte ilerleyelim ki sorunsuz örüp tamamlayalım. Yine son zincir boşluğuna da ördükten sonra yine 6 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Buradaki ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir, hemen yanındaki trabzanın tepesine de ikili trabzan ördüm. Sağ tarafını tamamlamış olduk. 3, 6 tane zincir boşluğumuz, filemiz olmuş oldu. Arada bir tane kutucuk. Yine 6 zincirle sonraki zincir boşluğuna batarak sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Sıranın sonuna kadar bütün zincir boşluklarına batarak devam ettim ve sonuncusuna geldiğimde yine 6 zincir çektim. Buradan 2 tane zinciri atlıyorum. Üçüncüsüne ikili trabzan örerek sıramı tamamladım. Ve dönüşte yine 9 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde dönüp ilk zincir boşluğuna sık iğne yaparak file sıralarımızı devam edeceğiz. Hemen kaç sıra öreceğimizi de göstereyim. Çünkü sıralar aynı, bu iki sıranın tekrarıyla. Modeli kurduktan sonra ilk modeli tamamladık. Pıtırcık sıramızı yaptıktan sonra fileye başladık. 1, 2, 3, 4, 5 sıra aynı bu şekilde devam edeceğiz ve her sırada sıra file sayısı artacak. Şimdi kaç olmuş? 2, 4, 6 ortaya gelene kadar. Bir üst sırada 7, sonra 8. Toplamda 5 sıra file örüp ikinci modeli birlikte kuralım. 5 sıra filemi tamamladım. Örgünün bu şekildeydi. Örgünün ters yüzündeyim şu an. Ve artık ikinci sıra modelimizi uygulayacağız. 4 zincir çekip örgümü döndürüyorum. Tığıma ipimi doladım. İlk zincir boşluğunun içine tıpkı ilk modelde yaptığımız gibi 7 tane trabzan öreceğim. Burada ipim kaçmış, onu düzelteyim hemen. 4 zincirle örgümü döndürüyorum.
Ve ilk zincir boşluğunun içine 7 tane ikili trabzan örüyorum. 5, 6 ve 7 tane ikili trabzan ördüm. Bu çektiğim zinciri saymıyorum bildiğiniz gibi. Ve hemen hiç zincir çekmeden bir sonraki zincir boşluğunun içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. Tekrar 6 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. Yani ilk baştaki zincir boşluğuna 7 trabzan, sonraki arasında 2 tane zincir boşluğu yapıp tığıma ipimi doluyorum ve bir sonraki zincir boşluğuna yine 7 tane ikili trabzan örüyorum. 6 ve 7 tane trabzan ördüm. Tığıma ip dolamadan bir sonraki zincir boşluğuna batıp ipimi alıyorum ve sık iğne olarak kapattım. Yine 6 tane zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapattım. 6 zincir. Bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. Ve ortaya geldik artık. Şöyle göstereyim. İlk baştaki zincir boşluğuna 7 trabzan, arada 2 tane boşluk, 7 trabzan, yine 2 tane boşluk bıraktıktan sonra örneğimizi kuracağız. Tığıma ipimi doluyorum, zincir çekmedim. Bir sonraki zincir boşluğuna batarak yine 7 tane trabzan örüyorum. Ve 7.'yi örüyorum. Tığıma ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Artık bu sıra aslında ilk örneği kurduğumuz sırayla aynı. Hiçbir farklılık yok. Aynı orada yaptığımız işlemleri burada da tekrar edeceğiz. 2 zincir çektikten sonra bir sonraki trabzanın tepesine de ikili trabzan ördüm. Tığıma ipimi doluyorum. Bu kez örneğin sol tarafına geçtik. Tıpkı şallarda olduğu gibi sağ tarafta ne yaptıysak sol tarafta aynı şekilde simetrik devam ediyor. O yüzden şimdi yine 7 tane trabzan örüyorum. Eğer videoların hızlı olduğunu düşünüyorsanız ya da yavaş olduğunu düşünüyorsanız ekrandaki 3 noktaya basarak hızını ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. 7 trabzan ördükten sonra bir sonraki boşluğa batıp sık iğne ile kapattım. 6 zincir. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 6 zincir. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile kapattım. 2 tane boşluğumuzu ördükten sonra tığıma ipimi doluyorum. Bir sonraki zincir boşluğuna batarak 7 tane trabzan örüyorum. 7 tane trabzan ördükten sonra tekrar sayayım, kontrol edeyim. 3, 6, 7 tane trabzanı ördükten sonra bir sonraki zincir boşluğuna battım ve sık iğne olarak kapattım. Yine 6 tane zincir çektim. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile kapatıyorum. 6 zincir. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile kapattım. Tığıma ipimi doluyorum ve burada kalan son boşluğun içine de yine 7 tane trabzan örüyorum. 7 tane trabzan ördüm. Son olarak 2 zincir bırakıyorum. 3. zincire batıp bir tane daha ikili trabzan örüyorum. 4 zincirle örgümü döndürüyorum. Tıpkı burada aralarında bir zincir çekerek ördüğümüz gibi trabzanları öreceğiz. Bir zincir çektim. 4 zincirle döndükten sonra hemen yanındaki trabzana, ilk değil ikinci trabzanı ördüm. Bir zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine de batarak trabzanımı örüyorum. Bir zincir, bir tane hemen yanındaki trabzana ikili trabzan ördüm.
Bu şekilde aralarında birer zincir çekerek 7 tane trabzan örüyorum. 7 tane trabzan ördükten sonra bir zincir çektim ve hemen yanındaki zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapatıyorum ve bu şekilde görünüyor. Tekrar 6 zincir ve bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum, tığım ipimi doladım ve burada da 7 tane trabzanın her birinin tepesine aralarına birer zincir çekerek öreceğiz. Ama bunu yaparken şuna dikkat edin. Burada zincir boşluğuna battığımızda bu zincir de trabzan gibi görünüyor. Oraya batarak artırma yapmayın. Hemen trabzanlardan başlayarak öreceğiz. Toplamda aralarında birer zincirle 7 tane trabzan. 7 tane trabzan ördükten sonra bir zincir çekiyorum ve yine bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. Bir zincir, pardon, 6 tane zincir ve bir sonraki zincir boşluğuna batıp kapatıyorum. Yani ne yapmış olduk? Bir önceki sırada modeli kurarken örneklerin arasında 2 tane zincir boşluğu vardı. Bu sırada o zincir boşluğunu teke düşürdük. Bir üst sırada da kapatmış olacağız. 6 zincirle battıktan sonra bir zincir çekiyorum ve yine buradaki trabzanların tepesine batıp aralarında birer zincir çekerek 7 tane trabzan örüyorum. 7 tane trabzan ördükten sonra bu kez 2 tane zincir çekiyorum. İlk modelde de aynı şeyi yapmıştık. Tekrar doladım. Burada trabzanın tepesine battığımız trabzan vardı. Yine onun tepesine batıp örüyorum. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp bir tane trabzan ördüm ve yine 2 zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzanın tepesine batarak trabzanımı ördüm. Burada 2 zincirli boşluğumuzdan 3 tane elde etmiş olduk. Ve devamında bir zincir, hemen yanındakine ikili trabzan. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bu sağ tarafta ne yaptıysak sol tarafta da aynı işlemi yaparak sırayı tamamlayacağız. Ve bu pamuklu iplikler örerken biraz toplanır gibi olursa şöyle hafifçe elinizle düzeltip şekil verebilirsiniz. En sonda zaten ütülediğimiz zaman tamamen görüntüsünü almış olacak. Bu sırayı da tamamlayalım. Bir üst sıraya birlikte devam edelim. Son trabzanımı da ördükten sonra 2 zincir çektim ve ilk sırada ördüğümüz zincirler vardı. Oraya batıp ikili trabzanla örüyorum. 4 zincirle örgümü döndürdüm. Şimdi artık yine pıtırcık sırasına geldik. Bu ilk trabzan tepesine değil, ikincisine trabzan örüyorum. 3 zincir, bu trabzanın tepesindeki örgünün iki kanadını alıp sık iğne ile kapattım. Tığım ipimi doladım. Bir sonraki trabzana yine aynı şekilde trabzan ördükten sonra 3 zincir, burada iki kanadını alıyorum ve sık iğne ile kapattım. Bu şekilde toplamda 6 tane pıtırcık öreceğiz. 6 tane pıtırcık ördükten sonra tığım ipimi doladım. Son trabzanın tepesine batıp ikili trabzan ördüm. Bir zincir, zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tığım ipimi doladım. Bu kez buradaki trabzan tepelerine batacağım ama yine söylüyorum, buradaki zinciri karıştırmayalım. İlk trabzan tepesine batıp trabzanımı ördükten sonra 3 zincirle bu şekilde trabzanın tepesindeki ilmekleri alıp sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde toplamda yine 6 tane pıtırcık örelim. 6 tane pıtırcık ördükten sonra son trabzan tepesine de yine ikili trabzan ördüm. Bir zincirle bir sonraki zincir boşluğunun içine sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir, yine aynı şekilde bir trabzan, 3 zincir ve pıtırcık örerek 7 tane trabzanı tamamlıyorum. Artık örgümün orta kısmına doğru geldim. Yine 6 tane pıtırcık ördükten sonra hemen yanındaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir,
Bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, tekrar 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan ördüm. Böylece 3 tane 2 tane zincir çekerek ördüğümüz boşlukları elde etmiş olduk. 3 zincir ve hemen tepesine pıtırcık yaparak devam ediyorum. Yani mantığı şu şekilde: altta 7 tane trabzan vardı birer zincirle. Üstte o her trabzan tepesine batarak 6 tane pıtırcık örüyoruz. Orta merkezde de 2 zincirli 3 tane boşluğumuz var. Sağ tarafta ne yaptıysak sol tarafta da aynı işlemi yaparak sırayı tamamlayalım ve bundan sonraki sırada yine filelerimizi örmeye başlayacağız. Sıranın sonunda yine 6 tane pıtırcık ördükten sonra bir tane de ikili trabzan ördüm 7. trabzanın tepesine ve 2 zincir çektim. Tığıma ipimi doluyorum. Burada 3. zincirin tepesine bir tane ikili trabzan ördüm. 9 zincir çekiyorum. Ve artık filelimizi yapacağız. Örgümü döndürdüm. Yine aslında aşağıda yaptığımız işlemden farklı hiçbir işlem yok ama bu sırada da kaç tane zincir boşluğumuz oluyor onu sayıp daha sonra 5 sıraya tamamlayalım. 9 zincir çektim. İlk trabzana değil, ikinci trabzanın beline dolayarak sık iğne ile kapattım. 6 zincir, bir trabzan atlıyorum. Diğerinin beline dolayarak sık iğne ile kapattım. Sadece dönüşlerde 9, aralarda 6'şar zincir. Yine bir trabzan atladım. Bir diğerinin beline dolanarak sık iğne ile kapatıyorum. 6 zincir, bir trabzanı atladım. Diğerine sık iğne ile kapattım. İlk örneğimizin arkasını tamamlamış olduk. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Burada zincir boşluğuna sık iğne yapmıştık. Bunları değil, burada pıtırcığın hemen yanında olan trabzanın beline doluyorum. Ve bir tane sık iğne ile kapattım. Yine bu şekilde sıranın sonuna kadar 6 zincirle birer tane trabzan atlayarak devam edeceğiz. Burada son pıtırcığın beline doladıktan sonra buradaki zinciri atlayıp diğer trabzana dolanarak öreceğiz. Orta kısma geldiğim zaman son pıtırcığı yaptığım trabzanın beline de doladım ve artık ortadaki kutulardayız. Burada da ne yapıyorum? Yine 6 zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir, tığıma ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan ördüm. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Burada hemen ilk gördüğüm trabzanın beline dolayarak sık iğne yaptım. Bundan sonra yine 6 zincirle bir trabzan boş bırakıp diğerinin beline dolayarak öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Aşağıdaki file sırasını örerken de öyle ortada böyle 3 tane boş, aslında 3 tane de boşluk değil, bir tane kutucuk var ve diğerleri file. Şöyle sayalım hemen: 2 4 6 8 10 12 13 tane zincir boşluğu, ortada bir tane kutucuk ve yine bu tarafta da aynı şekilde 13 tane zincir boşluğu olacak. Tekrar videoyu çok uzatmak istemediğim için tek tek sıraları göstermek istemiyorum. O yüzden siz isterseniz videoyu geriye alarak bu file kısmının yapımını tamamlayın. Sonra yine model kurulumuna birlikte başlayalım. Ben 5 sıra file sırasını tamamladım. Şimdi 3. model sıramızı kuracağız. 4 zincirle örgümü döndürdüm ve yine bir altta yaptığımız gibi bu zincir boşluğuna 7 tane trabzan örüyorum. 5 6 ve 7. Ne yapıyorduk? Bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile batıp 6 zincir, bir sonraki zincir boşluğuna. Arada 2 tane boşluk oluşturacağız. 2 tane boşluk oluşturduktan sonra tığıma ipimi doluyorum. Hemen bir sonraki boşluğun içine yine 7 tane trabzan. Şöyle bitmiş olan
bandana üzerinden tekrar göstereyim. Modele ilk başlarken sağda ve solda birer tane, yani tek örnekle başladık. İkinci fileyi ördükten sonra ikinci model sırasında 3 modele çıktı. Şöyle tam ortası burası. Sağda 3, solda 3 şeklinde. Şimdi burada da 2, 4, 5 tane örneğimiz olacak. File sıralarını tamamladık ve model kuruyoruz. Bu model kurulumunda buradakinden farklı hiçbir şey yok. Yani videoyu geriye sararak bu kısmı izlediğinizde aynı şekilde modeli kurabilirsiniz. Sadece burada 3, burada 5 tane örneğimiz var. Ben bu kısımları tamamlayayım. Daha sonra bandın üst sırasını ve bağcığını birlikte tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Bu bağcığı falan da hiç ip koparmadan her iki ucunda tamamlayıp bandanamızı bitireceğiz. Bandananın son sırasını örerken orta kısma geldim ve burayı da sizlere göstermek istiyorum. Normalde 6 tane pıtırcık yapıyorduk ama burası son sıra olduğu için devam ediyoruz örmeye. Yani bütün trabzanların tepesine pıtırcık yapacağız. 6 taneydi, 7 oldu. Bu ortadaki kutucuklar vardı ya, onlardaki trabzanlara da örüyorum. Ve ben son sırasında 4 tane zincir çekerek yapıyorum bu pıtırcıkları. 3 zincirle değil, 4 tane ile. Hemen yanındaki trabzanın tepesine değil. Bu kez ortada da şöyle 3 tane kutumuz vardı ya. 1, 2, 3 tane 2 zincirli boşluğumuz vardı. Onların ortasına da batıyorum. Yani tam bu ortadakinin orta kısmına da batıp pıtırcık yapıyorum. Yani şöyle göstereyim. 7 tane trabzan üzerine 6 tane yapıyorduk. Burada 2, 4, 6, 7, 8 ve 9'uncuyu ortadaki kutunun ortasına batarak yaptım. Devamını da yaparken hemen yandaki trabzana batıyorum. Yani ortada bir boşluk vardı. Onu doldurmuş olduk. Şöyle de göstereyim. Aslında rengi çok güzel bir lila rengi ama ışıktan çok farklı çıkıyor. Şöyle ortada devamlı giden bir tane kutumuz vardı ve bu modelleri örerken o ortadakinin sağında da solunda da birer kutumuz daha oluyordu. Ortada giden kutunun ortasına da bir tane trabzan ve pıtırcık yaptım. Burayı tamamen pıtırcık yaparak devam ediyoruz. Diğer taraflarda yine 6'şar tane olarak devam edeceğiz. Sadece ortada bitiş sırası olduğu için, boşluk olmaması için ve sonraki sıralarda artırma yapmayacağımız için bu ortadaki kısımlara da pıtırcıklarımı yaptım. Ama siz bandana değil de şal örüyorsanız istediğiniz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde buralarda yaptığımız gibi örüp en son sırasında bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ben bu sırayı tamamlayayım, daha sonra bağcık kısmına geçelim. Ben son sıramı da tamamladım ve şimdi bağcık kısmını yapacağız. Burada 50 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi çektim ve 50 zincirle 20 santime ulaştım. Siz daha uzun bir bağcık istiyorsanız daha fazla zincir çekebilirsiniz. Ve ilk zinciri bırakıyorum. İkincisine tığımı geçirdim ve kaydırmayla kapatıyorum. Burada çektiğim bütün zincirleri bu şekilde kaydırma yaparak diğer uca kadar gideceğim. Tekrar göstereyim. İpi tek seferde ilmekten geçiriyorum. Yanındaki zincire battım. İpimi tek seferde geçiriyorum. Bütün zincirlerin üzerine bu şekilde kaydırmayla tamamlayacağım. Bütün zincirleri kaydırmayla tamamladım ve bu şekilde görünüyor. Sıranın sonuna geldiğimde artık bu kısımlara sık iğne öreceğiz. Son zincirime de yaptıktan sonra buradaki boşluğa sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum.
Bütün bu trabzan aralarına, zincir boşluklarına üçer tane sık iğne yaparak sırayı tamamlayacağım. Şöyle göstereyim. Bütün boşluklara üçer tane, eksik ya da fazla değil. Hepsine üçer tane sık iğne yaparak bu uca kadar geleceğim. Bu uca da geldiğimizde yine zincirimizi çekip bağcığımızı tamamlayacağız. Sıranın sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. Ve burada da yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 50 tane zincir çekeceğiz. Zincirleri çektikten sonra yine ilk zincire değil, ikinci zincire batıp kaydırmayla kapatıyorum. Hemen yanındaki zincire tekrar ipimi aldım ve ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bütün zincirlere kaydırma yaparak tamamlayacağız. Son zincire kadar kaydırmayla kapattıktan sonra buradaki boşluğun içine gelip bir tane sık iğne yapıyorum ve bir zincirle artık ipimi koparıyorum. Bu ipi de arkada gizleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ütüsüz hali elimizden çıktığı zaman bu şekilde. Bunu da ütülemiştim daha önce. Şöyle ikisine de bakalım. Renk de modele çok yakıştı. Çok güzel oldu. Bu da sizinle birlikte tamamlamış olduğumuz. Bu renk de buna çok yakıştı. Aslında her renginden yapıp birer tane sevdiklerimize de hediye edebileceğimiz çok güzel, çok kolay ilerleyen bir model oldu. Benim bandana ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Eğer benimle birlikte izleyip örerseniz Instagram'da beni etiketleyerek paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu da izlediyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.